İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan El Açık Hocam. Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hocam bugünkü yayında size abdest nedir, niye önemlidir, Kur'an'da abdest geçiyor mu? Geçiyorsa bunu nasıl anlamalıyız? Kur'an'da abdestin ayrıntılı yer alması durumunda, ayrıntılı yer alıyorken namazın mesela ayrıntılı yer almamasını nasıl yorumlamalıyız? Bunları anlatabilir misiniz? Evet, şimdi abdest, Farsça abdest, el suyu anlamına geliyor. Arapçası vudu. Kur'an-ı Kerim'de de Maide suresi 6. ayetinde vudu diye geçiyor. Vudu. Bunu Farsçadan Türkçe'ye geçmiş abdest diye çeviriyoruz. Şimdi abdest almak, yani salata kalkacağınız zaman abdest alın diyor. Maide suresi 6. ayete geçiyor. Bu sadece İslam'da değil, İslam'dan önceki dinlerin hemen hemen hepsinde bir ibadete başlamadan önce veya tapınağa gelineceği zaman yıkanmak, temizlenmek gibi ritüeller vardı. Bunların mesela en meşhuru Hazreti Yahya'nın insanları suyla vaftiz etmesidir. Onun anlayışına göre, onun din yorumuna göre bir kimse arınmak ve temizlenmek istiyorsa onları ırmağa götürürdü ve ırmakta böyle boydan aşağı girer çıkar, sembolik olarak fiziken temizlenmiş gibi olur ama bu onun aynı zamanda doğru yola girmesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu ritüelle beraber kişi temizlenmiş sayılarak doğru yolda yürümesi istenirdi. Bu Hristiyanlığa vaftiz şeklinde geçmiştir. Küçük çocuklar daha doğar doğmaz bir leğenin içerisinde bir papaz tarafından vaftiz edilirler. Yani daha gözlerinizi açmadan 2-3 yaşında sizi Hristiyan yaparlar. Daha da ondan dönemezsiniz. Bu da işin çarpıtılmış tarafıdır. Gerek Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Sabiilikte, Ezidilikte, mesela Ezidilikte su çok önemlidir. Mutlaka suya girilmesi gerekir. Suda arınılması gerekir. Bu ritüeller vardır. Bunlar en meşhuru da Hindu dininde yapılan ritüeldir. Yani nüsuktur. Onlar her yıl Ganj Nehri'ne 9 milyon Hindu giderek hacı olurlar. Ganj Nehri'ne böyle girerek Müslümanların Kabe'nin etrafında dolandığı gibi onlar da Ganj Nehri'ne girip çıkarak böyle defalarca suda arınarak temizlenmiş ve hem maddi hem de manevi açıdan kendilerini temizlenmiş olarak varsayarlar. Hindu dinine göre Ganj Nehri Tanrı Şiva'nın sıvı formu olarak görülür. Tanrı Şiva'nın sıvı formu. Bunun içine böyle girer çıkar, girer çıkar. Böyle huşu içerisinde Müslümanlar namaz kılarken, Kabe'nin etrafında dönerken nasıl Tanrı'ya yaklaştığını düşünürlerse Hindular da böyle Ganj Nehri'ne girip çıkarak sular içerisinde kalarak saatlerce Tanrı ile bütünleşmiş gibi kendilerini görürler. Keza eski çağlarda e, dinler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca insanlar abdest uzuvlarıyla yani ağzıyla, burnuyla, gözüyle, eliyle, ayağıyla işlediği günahlar ve yapmış olduğu suçlar sebebiyle tövbe ederlerdi. Bu sadece tövbe yazılı olarak, yani sözlü olarak değil, fiili olarak da bu söz konusu günah işleyen organların kesilmek suretiyle Tanrı'ya kurban edilmesi şeklinde olurdu. Yani diyelim
Adam eliyle birisine tokat vurdu veya eliyle bir şey çaldı. Elini kesiyor, götürüyor, Tanrı'nın heykelinin önüne koyuyor. Beni affet diyor. Veya diliyle kötü bir şey söyledi, dilini kesiyor. Gözüyle yanlış bir yere baktı, gözünü oymaya kalkıyor. Ayaklarıyla yanlış bir yere gitti, ayağını kesiyor veyahut ayağını yaralıyor, acı çektiriyor. Bu şekilde abdest uzuvlarıyla işlenen günahlar kesilmek, yaralamak, çizik atmak, acı çektirmek gibi ancak böyle olduğu zaman tövbenin kabul edileceğine inanılırdı. Eski çağlarda. Yani abdest uzuvlarının dinler tarihinde böyle bir geçmişi vardır. Kısaca özetledim. Şimdi İslamiyet'e gelince cahiliye dönemlerinde de bu abdest vardı, namaz vardı. Fakat rastgele şekilde yapılıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 6. ayetinde buna değinilir. Ellerin, yüzün, başın, ellerin ve yüzün yıkanması, başın ve ayaklarında mesedilmesi istenir. Maide suresi 6. ayet. O ayette ey iman edenler salata kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı ve topuklarınıza kadar ayaklarınızı mesedin. Cünüp olduysanız temizlenin. Hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara dokunup da yani cinsel ilişkiye girip de su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprak arayın ve yüzlerinizi de ellerinizi de ondan mesedin. Allah sizi herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size verdiği nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. İşte bu Maide suresinin 6. ayetidir. Abdestin ve teyemmümün geçtiği yer burasıdır. Burada görüldüğü gibi ellerin ve yüzün yıkanması isteniyor. Başın mesedilmesi, ayaklarında mesedilmesi isteniyor. Burada ayakları da derken önceki elleri ve ayakları yıkamaya mı giriyor yoksa elleri ve yüzü yıkamaya mı giriyor yoksa ayakları meshetmeye mi giriyor baş diye ihtilaf edilmiştir. Bu usta bir sürü mezhep kitaplarında başın mesedileceği, ayakların yıkanıp yıkanmayacağı ile ilgili tartışmalar vardır. Fakat ayette geçen şey başın ve ayağın mesedilmesi. Elin ve ayağında yıkanması ve suyla böyle mesedilmesi şeklinde. Bu niye oluyor? İşte daha önce söylemiştim. Bu uzuvlarla işlenen günahları rasyonel mantık dini olan İslamiyet değiştirerek, buna bir reform getirerek öyle elinizi kesmeye, gözünüzü oymaya, dilinizi yalan söyledi diye kesmeye, ayaklarınıza çizik atmaya, acı çektirmeye gerek yok. Bunları böyle suyla yıkadığınız zaman maddi olarak arınmış olursunuz. Eğer o günahları bir daha yapmazsanız o zaman af olur. Her abdest aldığınızda bunu düşünün. Böyle hareket edin diyerek dinler tarihinde insanın zararına olan bir ritüeli onun faydasına çevirerek düzeltmiş oluyor. Burada İslamiyet'in diğer dinlere, eski dinlere getirdiği rasyonel reformlardan bir tanesi de aynı zamanda görmüş oluyoruz. Şimdi genellikle abdest klasik kaynaklarda abdestin zahiri ve batını, lafzı ve manası diye ikiye ayrılarak anlatılır. Biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Ben de bu tür namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, abdest gibi nüsukları bu ikiye ayırma geleneğini sürdürerek nüsuk ve ibadet diye ikiye ayırarak anlatıyorum. Nüsuk yani zahiri, lafzı, şekli, ritüalistik hareketleri demektir. Nüsuk, önceden belirlenmiş hareketleri tekrar etmek demektir. İbadet ise, nusukun ibadeti ise onun anlamı, manası, insanlığa yönelik faydası
ve hayatın içerisinde neler yapılmak suretiyle bunun bir faaliyete dönüşeceği anlatılmak istenir. Bütün ritüeller böyledir. Şimdi abdest olayını ele alalım. Elinizi, yüzünüzü yıkadınız, başınızı mesettiniz ve ayaklarınızı da yıkadınız veya mesettiniz. Her iki mezhebe göre de söylüyorum. Yıkanır diyenler de, mesedilir diyenler de katarak. Şimdi bu işin ritüelidir. Maddi temizlik amaçlanır ve abdest alan kişiyi eğitme amaçlanır. Her disiplinin bir eğitim yöntemi vardır. Dinlerin eğitim yöntemleri de bu tür ritüelistik hareketlerdir, nüsuklardır yani. Tekrarlar yaparak insanlar eğitilir. Hepimiz hayatta tekrarlar yaparız. Düşünürseniz herkes sabah kalkar akşama kadar ertesi güne benzer şeyleri yapar. Tekrar eder yani. Hayatımız tekrarla geçer. Tekrar ede ede bir şeyi öğreniriz. Yerleşik hale gelir, kalıcı hale gelir ve sürer. Eğer bu tekrar olmazsa kişi hayata tutunamaz. İşte ritüeller bu tekrarlar da tutunma da eğitmeyi amaçlıyor. Dinler böyledir. İnsanları ritüeller yoluyla halk kitlelerini eğitir. Onları bir okula çağırarak, sınavlardan geçirerek, puan vererek, öğretmenleri onlara ders anlatarak değil de bir ritüeli halk kitlelerine yaygın bir şekilde yaptırarak, Kabe'nin etrafında döndürerek, secde ettirerek, elini yüzünü sürekli yıkatarak, oruç tutturarak, sabahtan akşama kadar aç bırakarak, bütün bunlar üzerinden eğitiliriz aslında. Kimi bunu anlar, kimi anlamaz. Ama dinlerin kitleleri eğitme yöntemleri bunlardır. Böyledir yani. Dinlerde bu böyledir. Niye bu böyle oluyor diye sormanın bir alemi yok. Çünkü her disiplinin kendine özgü bir eğitme yöntemi vardır. İşte o zaman okullara ne gerek var? Çocuklar okullara niye gidiyor? Sınıflara ne gerek var? Hocalar niye ders anlatıyor? Bir kitap listesi verilsin, herkes onu okusun, eğitilsin. Diyebilir miyiz? Böyle eğitim olur mu? Eğitim sosyolojisi diye bir şey var. Din sosyolojisi diye bir şey var. Dinin halk kitlelerini örgün olmayan, yaygın, açık kaynaklarla eğitmesi ritüeller yoluyla oluyor, nüsuklar yoluyla oluyor. Fakat bütün bunlardan bize bir anlam verilmesi, anlam çıkması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bir insan abdest aldığı zaman ne yapmış oluyor? Bir, maddi olarak temizlenmiş oluyor. Eğer bunu günde 5 defa yaparsa 5 defa vücudun havaya temas eden kısımları, el, yüz, baş, ayak, görünür kısımları suyla yıkanmak suretiyle dezenfekte edilmiş oluyor. Bir hijyene kavuşmuş oluyor. Su her şeyi siler süpürür ve temizliğin ana can damarı sudur. Suyla temas sağlanmış oluyor. Bu açıdan hem çöl ikliminde doğması İslamiyet'in hem de İslamiyet'in doğduğu zaman da Araplar ve Mekke ve Medine'deki Arapların hala da öyledir. Diğer milletlere nazaran pislik içinde yüzmesi, tuvalet yok, bulaşık makinesi yok, çamaşır makinesi yok. Evlerde mutfak diye bir bölme yok, kanalizasyon yok. Tuvalet için gecenin ikisinde kadın evinden çıkıyor, uzakta bir yere gidiyor. Orada çukurun içerisine gömülüyor. Bir müddet sonra gömülmediği zaman da bütün şehri koku sarıyor. Su aktığı zaman alt taraftan gidecek bir kanalizasyon yok. Ve hava sıcak, çöl sıcağı ve çöl fırtınaları oluyor sürekli, kum fırtınaları oluyor. Dolayısıyla bir aynı zamanda pis bir diyar yani. İslamiyet böyle bir ortamda doğmuş. Hala da Arabistan'a gittiği zaman insanlar oranın niye bu kadar pis olduğundan şikayet ediyorlar. Temizlik diğer ülkelere nazaran biraz geri Arap kültüründe. Şimdi İslamiyet'in niye günde 5 defa
veya 3 defa kaç defa kılıyorsanız namazı abdest dediğini, her cuma günü boy abdesti alacaksınız. Her cünüp olduğunda abdest alacaksınız. Sürekli suyla yıkanacaksınız dediği aşağı yukarı anlaşıyor olmalı. Maddi açıdan insanları temiz yapmak istemiş. Temizlik getirmek istemiş. Çok açık. Anlaşılıyor. Ama bu işin maddi tarafı, ritüel tarafı, nüsuk tarafı, zahiri tarafında maddi temizlik sağlanmış oluyor. Ama bir de manevi tarafı var. Manevi tarafında da kişinin elini yıkamasıyla eliyle işlediği günahlar. Yüzünü yıkamasıyla yüzünü kara çıkaracak. İnsanların yüzüne bakamayacak. Yanlışlar, hatalar, suçlar işlemişse onlar. Başını meshetmesiyle beraber şerefi, onuru yere düşürülecek hareketler. Ayakları meshetmesiyle beraber veya yıkamasıyla beraber de gittiği yanlış yerler, yürüdüğü yanlış yollardan dönme, suyla beraber arınmış, temizlenmiş, silinmiş gitmiş oluyor. Bu suyla yapıldığı zaman sembolik olarak ardından da bunu davranışlarla ve amellerle desteklenince yani bir daha o yüz kızartıcı işi yapmadıktan sonra, yüzünü yıkadıktan sonra bir daha eliyle harama el uzatmadığı sürece, bir daha ayaklarını yıkadığında yanlış yerlere gitmediği sürece bu ritüeli arkasından bir amelle yapmama şeklinde desteklediği sürece kişi arınmış oluyor, temizlenmiş oluyor. Yani abdestin amacı bu. Bu amaçla yapıyoruz. Ve güzel bir şey. Çünkü suyla temas tıbbın da tavsiyesidir. Gece gündüz suyla yıkanılması lazım. Sürekli ellerimizi dezenfektasyonla silmemiz lazım. Islak mendille sürekli temas ettikçe bunun sürmesi lazım. Bu çağımızda da çok istenen bir şeydir. Ve İslamiyet'in bu yönü de çağın bu hijyen anlayışıyla bence yakından örtüşüyor. Şimdi namazın niye ayrıntı olarak anlatılmayıp da abdestin bu şekilde teferruatla anlatıldığına gelince şimdi abdest cahiliye dönemi Arapları içerisinde namaz kadar bilinmiyordu. Hatta cahiliye Arapları namaz kılacakları zaman abdest almıyorlardı çoğunlukla. Sadece ellerini yüzlerini şöyle yıkayıp Kabe'ye giriyorlardı. Veyahut da eline şöyle 2 tane su serpip Allahu Ekber diye bir yere yatıyordu. Namaz çok biliniyordu. Salat yani çok biliniyordu. Ama abdest o kadar değil. Rastgele yapılıyordu. Ve bu nedenle onun biraz daha ayrıntısına girerek anlatılmış. Şimdi abdest almak, yıkanmak sadece salata kalktığın zaman değil, biraz evvel geçtiği zaman cünüp olduğunuz zaman da yıkanın diyor. Buradaki cünüplük kelimesini daha önceki bir videoda anlatmıştım ne anlama geldiğini. Buradaki salata kalkmak da sadece namaza kalkmak anlamına gelmiyor. Salat yapılan yere gitmek anlamına geliyor. Salata kalktığınız zaman yani peygamberin yaklaşık 200-300 kişinin aldığı böyle dikdörtgen şeklinde açılmış mescit var. Mescidin bir yüksek duvar köşesinde Bilal Habeşi ezan okuyor. Çağırıyor millet yani. Millet geliyor. Kadın erkek karışık. Ayağının tozuyla, toprağıyla öyle yerlerde mermer falan şey yok. Böyle kerpiçten yapılmış duvarlar. Yere derme çatma, hasır gibi, kilim gibi şeyler seriliyor ve insanlar ellerini yüzlerini şöyle temizleyerek böyle tozuyla toprağıyla giriyorlar. Protokol falan dümdüz bir salon. Şimdi oraya salat yapılan yer deniyor. Nitekim Bilal de hayy ale salah diye çağırdığı zaman haydın salata gelin dediği zaman haydın namaz kılmaya gelin demiş olmuyor sadece. Hatta bazen hayy ale salah diye insanları toplantıya çağırıyor. Bir mevzu görüşülüyor.
bir saldırı olacak mesela. O saldırıya karşı ne yapalım diye toplantı yapıyorlar. Şunu yapalım, bunu yapalım, savunma yapalım, silah hazırlayalım, mızrak hazırlayalım diye kararlar alıyorlar ve dağılıyorlar. Namaz kılmadan dağıldıkları da oluyor. Buna da salat deniyor. Aynı zamanda birçok zamanda da öğle vaktine denk geldiğinde, akşama falan denk geldiğinde hep beraber namaz kılıyorlar. Bu da salate dahil olmuş oluyor. Dolayısıyla ben burada salatı ikiye ayırıyorum. Dikey salat, yatay salat. Böyle daha iyi anlaşılacaktır. Dikey salat, Allah'tan destek isteme. Yani namaz kılma demektir. Yatay salat da insanlarla yardımlaşma, dayanışma, destekleşme içinde olma demektir. Kur'an-ı Kerim'de salat kelimesi daha çok ikinci anlamıyla kullanılır. 99 yerde geçer salat kelimesi. Yaklaşık 80-90 yerde yardımlaşma, dayanışma, destekleşme anlamında kullanılır. 8-10 yerde de dua etme, Allah'tan yardım isteme, secde etme, rükû etme ve bu şekilde gün doğarken, batarken onu anma, tesbih etme anlamında namaz, bildiğimiz namaz anlamında kullanılır. Fakat bu geleneksel kültürde tersine çevrilmiştir. Hatta yardımlaşma, dayanışma, destekleşme boyutu tamamen yok edilmiştir. Şimdi işte abdest salate kalktığınız zaman ellerinizi, yüzlerinizi yıkayın, ayağınızı, başınızı mesedin diyor. Yani toplantıya geleceğiniz zaman, salat toplantısına geleceğiniz zaman temizlenin diyor. Yani öyle toz toprak içerisinde temizlenerek, güzel elbiseler giyerek, güzel kokular sürerek hatta cuma günleri. Çünkü insan içine çıkıyoruz. Oraya kadınlar da geliyor, erkekler de geliyor. Aynı zamanda bir medeni toplantı adabı da bize öğretilmiş oluyor. Aynı zamanda bu namaz kıldığın zaman da Allah'ın huzuruna da temiz olarak çıkma manasına geliyor. Her ikisini birden de içine almış oluyor. Aynı şey cünüp iken de bu sefer yıkanın diyor. Abdest değil de fetahharu ve tetahharu. Yani ona da boya abdesti deniyor. O da salata kalktığınız zaman cünüp iseniz yıkanın, abdest alın gibi şeyler o toplantı yerine gelirken kişinin cünüp olması demek cinsel ilişkiye girip ondan sonra yıkanması değil, tam tersi cinsel ilişkiye girmeden önce eğer cünüp iseniz yani cinsel ilişkiye girmiş iseniz diye genellikle çevrilir bu. Ama bence doğru değil. Eğer cünüp iseniz demek eğer cinsel ilişki arzusu içerisindeyseniz eğer şehvet, kadın, cinsel ilişki gibi dürtüler sizi kaplayarak akli düşünmekten kopuk hale getirmişse çünkü cünüp kopmak, uzaklaşmak anlamına geliyor. Çünkü aynı şeyi içki içildiği zaman da söylüyor. Yani sekarat halindeyken yani içki içtiğin zaman, sarhoş olduğun zaman salata yaklaşmayın diyor. Bakın aynı. Yani la tekrabus salat ve entüm sukara. Sarhoşsanız salata yaklaşmayın. Salata geleceğiniz zaman cünüp üseniz yıkanın. Elinizi, yüzünüzü, ayağınızı yıkayın. Öyle gelin salata diyor. Burada ne anlaşılıyor? Sakarat haline yani sarhoş bir adamla cünüp adam aynıdır. Sarhoş, akli düşünemeyen, aklından kopmuştur. Çünkü içki içmiştir, sekarat halindedir. İyi kötüyü ayırt edemeyecek durumdadır. Akli melekelerinden kopmuştur. Peki cünüp ne? Cünüp de akli melekelerinden kopmuştur. Çünkü aklı fikri cinsel ilişkidedir. Aklı fikri kadınlarda, kızlardadır. Bu haldeyken mescide gelmeyin diyor. Çünkü mescide bir sürü kadın geliyor, bir sürü kız geliyor. Vatandaş oraya gelecek, orada toplantı yapmak yerine çünkü o dürtü içerisinde olduğu için oradaki kadınlara rahatsızlık verebilir. Çünkü iyi kötüyü ayırt edemeyecek bir halde. Şehvet bütün vücudunu sarmış halde. Tıpkı içki içen bir adam gibi. Buna nasıl gelme diyor. Buna da diyor önce bir temizlen. Kendi eşinle, kendi helalinle,
Yapman gerekeni yap. Bir sakinleş, bir duş al. Rahatla. Sonra gel diyor. Asıl maksat budur. Ama bu geleneksel kültürde tersine çevrilerek cenabetlik diye bir kavram üretilmiştir. Cinsel ilişkiden sonra hemen yıkanacaksın ki cenabetlikten kurtulasın. O da tavsiye edilir. O da ayrı bir şey. O da çünkü insana hijyen olarak temizlik veren bir şeydir. Yani gusül abdesti, el yıkamak, yüz yıkamak, suyla olan her şey iyidir. Bunları mümkün mertebe yapmak, yerine getirmek gerekir. Evet, bu abdestle ilgili, yıkanmakla ilgili söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Çok teşekkürler hocam bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Tamam, teşekkürler, hayırlı yayınlar.